Merhaba. Hiç böyle bir an yaşadınız mı? Birini çok seviyorsunuz, kalbiniz onunla dolu ama bir yerden sonra nefes alamaz gibi hissediyorsunuz. Ya da tam tersi. O sizi çok seviyor ama sanki üzerinize bir ağırlık gibi çöküyor. Yıllardır çiftlerle çalışırken şunu fark ettim. Sınırlar olmadan sevgi bile yorucu olabilir. Bugün şunu konuşacağız. İlişkilerde sınır bilmek neden sandığınızdan çok daha kritik. Ve sağlıklı bir ilişki için duvar mı örmeli yoksa köprü mü kurmalı? Hazırsanız cevap sizi şaşırtabilir. Evet, önemli olan sınır ne demek? Sevgiyle sınır olur mu? İşte ilişkilerde sınır koymak aramıza duvar çekelim demek değil. Tam tersine iki insanın birbirine zarar vermeden sağlıklı bir şekilde bağ kurmasının anahtarı. Şöyle düşünün, iki ülke arasındaki sınırlar netse barış olur, belirsizse kaos başlar. Sınır, ben kimim, neye ihtiyacım var, neler beni rahatsız eder sorularının cevabıdır. Ve bu cevaplar netleştikçe sevginiz daha dürüst, daha güçlü bir hale gelir. Düşünün ki aşkın fedakarlık mı, kendini kaybetmek mi olduğu sorusu cevap olarak ne ister? Aşk fedakarlık ister derler. Haklılar. Ama nereye kadar? Kendini tamamen silmek, bir başkası için yok olmak fedakarlık değil, kayıptır. Çünkü kendini kaybeden biri karşısındakine hiçbir şey sunamaz. Sınırlar aşılırsa ne olur? Tükenmişlik, öfke, hatta biriken kırgınlıklar. Ve bu sınırları çocuklukta öğreniyoruz. Aşırı korumacı ya da ilgisiz ebeveynler bu haritayı çizmemizi zorlaştırıyor. Sonuç? Sonuç yetişkinlikte ya her şeye evet diyoruz ya da kendimizi tamamen kapatıyoruz. Eğer ilişkide hep suçlu hissediyorsanız, partnerinizin mutluluğunu sırtınızda bir yük gibi taşıyorsanız ya da ihtiyaçlarınızı söyleyemiyorsanız işte orada bir sınır problemi var demektir. Sınır koymak sevgisizlik değil ki. Partnerinize bazen yalnız kalma ihtiyacım var ya da bu kararı kendim almak istiyorum dediğinizde bu onu sevmediğiniz anlamına gelmez. Tam aksine sınırlar ilişkiye nefes aldırır. Birbirine alan tanıyan çiftler boğulma hissi olmadan daha uzun ve sağlıklı yol alır. Sürekli yapışık ilişkiler genelde kaçma isteğiyle biter. Dolayısıyla sınırları birlikte konuşmak gerekiyor. Sağlıklı bir ilişki iki tarafın da sınırlarını dürüstçe paylaşıp bunu şefkatle karşılamasıdır. Mesela şunu deneyin. Böyle konuşulunca kendimi kötü hissediyorum. Ara sıra tek başıma kalmak bana iyi geliyor. Farklı düşünüyoruz ama seni anlıyorum. Bu cümleler hem sınır çizer hem sevgiyi korur. Sertlik değil, netlik, kavga değil, yakınlık getirir. Peki sınırlar olmazsa ne olur? İşte o zaman sıkıntı başlıyor. Bağımlılık başlar. Tek başına ayakta duramayan insanlar çıkar ortaya. Duygusal sömürü devreye girer. Biri hep verir, diğeri hep alır. Roller karışır. Partner yerine ebeveyn ya da çocuk gibi davranılır. Sonuç mu? Ya ilişki biter ya da acı çekerek sürer. İkisi de kimseyi mutlu etmez. Şimdi sizden küçük bir adım istiyorum. Bir kağıt alın ve sınırlarınızı yazın. Neye ihtiyacınız var? Neleri sırf aman bozulmasın diye içinize atıyorsunuz? Sonra şunu söyleyin. Kendime değer verdikçe seni daha güzel sevebilirim. Danışmanlık odasında gördüğüm en güçlü değişimler sınırlarını keşfeden çiftlerden geliyor. Evet, bu videoyu paylaşarak başkalarına da ilham olabilirsiniz. Yorumlara şunu yazın. Bugüne kadar en zor koyduğunuz sınır neydi? Bir sonraki videoda buluşalım. Unutmayın, gerçek sevgi özgürlüğü kucaklar. Sevgiyle kalın.